kış kapıda kapıda derken artık evimizin içine kadar girdi. Evde bile bazen üşüyebiliyoruz. Öksürükler de arttı. Özellikle çocuklarımız varsa okula gidip gelen enfeksiyonları da kapmalarıyla birlikte evde de tüm aileye bu enfeksiyonu yayıyorlar diye düşünüyorum. Bugün öksürük hakkında konuşacağız. Öksürüğün birçok nedeni var ve belki bazı hastalıklarında habercisi olabilir. O yüzden öksürüğü önemsememiz gerekiyor. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz 0212 331 66 24 ve 25 numaralardan ya da sağlıklıyaşam@tv360.com.tr adreslerinden mail yoluyla da bizlere ulaşabilirsiniz. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Leyla Tuncer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öksürmüyorsunuz değil mi? Bu ara çünkü Yok. herkes öksürüyor gerçekten. Evde çocuklarımız, işte işe gidiyoruz, iş arkadaşlarımız, dışarıda aileler, bir öksürük gerçekten aldı başını gidiyor. Mevsimsel bir durum mu? Aynen, mevsimsel bir durum. Tabii ben şu anda öksürmüyorum ama sağ olsun hastalarımdan sürekli eğer enfeksiyon nedeniyle öksürüyorlarsa, ki şu dönemde onlar çok arttı. Bana mutlaka bulaş oluyor. Evet. Ama sürekli mesleğim gereği bunları aldığım için bir şekilde beni aşılamış oluyorlar. Aşılamış, bağışıklık Dolayısıyla ben bu mevsimi de gayet rahat bir şekilde geçiriyorum. Böylece hastalarıma bakmaya devam edebiliyorum. Ne kadar güzel. Sizler iyi olun ki bizlere bakın gerçekten. Çünkü Aynen. her birimiz öksürüyoruz diye düşünüyorum. Aynen, öyle. Sizin de mutlaka kliniklerde, hastanelerde şu anda öksürük sebebiyle hem çocuklar hem erişkinler gidiyorlardır. Evet. Nedir? Öksürüğün bir tanımını yapalım mı? Tabii. Öksürük normalde solunum sisteminin, ki solunum sistemi biliyorsunuz burnumuzun deliğinden başlıyor, dış delikten en uç noktaya kadar solunum sisteminin herhangi bir noktasına zararlı bir nedenin gelmesi sonucu bir refleks mekanizmadır. Onu atmak veya ondan korunmak için bir korunma mekanizmasıdır. Bu tabii ki kış aylarında enfeksiyonlar olabiliyor. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları olabiliyor. Ve hem çocuklar hem anneler diyorsunuz, zaten bu enfeksiyon eve girdi mi herkesi tek tek dolaşıyor. Genellikle annelerle çocukları birlikte geliyor hastaneye. Biri çocuk polikliniğe gidiyor, biri göğüs büyük polikliniğine geliyor. Ortak oluyorlar. Genellikle birisine yaptığımız tahliller diğeri için de geçerli oluyor. Böyle de bir kolaylık sağlıyor. Beraber tedavi ediyoruz onları. Evet, gerçekten, çünkü çocuklar okuldan bir hastalık kaptığı zaman ailede onu kapmayan neredeyse tabii, okul kalmıyor, dönemi başladı mı olmuyor. mecburen, evet. Ne yapmak gerekiyor? Çocuk öksürdüğünde okula göndermeyelim mi sizce? Hani yaygınlaşmaması açısından. Şimdi aslında doğrusu o tabii. Bütün enfeksiyon hastalıklarına dikkat etmemiz gereken o. Sadece bulaş değil. Kişinin iyileşmesi için de, hem çocuğun hem erişkinin iyileşmesi için bu böyle. Ama ne yazık ki anneler çalışıyor. Evet. Anneler hasta olarak da işe gidebiliyor ama çocuklar için durum daha da zor. Okula giden çocuğu anne aranabiliyor. Ateşi çıktı veya şurubunu, ilacını yanına veriyor anne. Okuldaki hemşire veya öğretmeni içiriyor. Bunlar hem o anki hayat kalitesini düşürüyor, hem iyileşme sürecini uzatıyor, hem de bulaşa neden oluyor. Evet. Ne yazık ki toplu yaşamda, toplu taşıma araçları, şu anda alışveriş merkezleri, ona klimalar gelecektim. Çok önemli. Aynen. Herkes alışveriş merkezlerinde, hani çünkü dışarıda dolaşacak şu anda hava yok. Hani öyle güzel bir hava olmadığı için orada bulaşması bir yana, ama bir de bu klima sistemlerinin nasıl olması gerekiyor? Çünkü alerjiler de çok artmış durumda. Çok. Hem mikrop için, hem alerjen için, hem arabalarımızdaki, hem de daha evimizde ve alışveriş merkezlerindeki klima sisteminin sık sık kontrol edilmesi ve filtrelerin değiştirilmesi gerekli. Aksi takdirde kendi içinde sirkülasyon yaparak aynı etkeni havaya sürekli veriyor. soluyor Tabii. oluyoruz. Yani birbirimiz nasıl damlacık enfeksiyonu oluyor, bizim öksürüğümüzle bulaşıyor. Aynı şekilde klimanın sulu sisteminde de bakteriler ürüyor ve bunlar da dolaşıma hava sirkülasyonuna katılarak bizi hasta edebiliyor. Bizi hasta ediyorlar. Peki öksürük dediğimiz zaman bir yerde bir enfeksiyon var ya da işte bir problem var dedik. Daha çok hangi hastalıkların belirtisidir öksürük? Sadece enfeksiyonun belirtisi değil tabii. Enfeksiyon şu dönem nedeniyle öncelikle ondan bahsettik ama alerjik hastalıklarda öksürük bir semptomdur. Aynı zamanda yine 3. sırada belki de yer alır reflü. Reflü hastaları çoğunlukla öksürür. Çünkü yemek borusuyla solunum borusu ortak bir şeyi paylaşırlar ve sinirleri ortaktır. Mide asidi yemek borusuna geldiği an
refleks mekanizmayla nefesimize bir şey kaçmış hissi gibi bir öksürük. Onu atmak için bir öksürük refleksi oluşur. Orası sürekli aşınıyor o zaman. Sürekli aşınıyor, evet. Çocuklarda da oluyor mu reflü? Çocuklarda da oluyor. Onu hiç Çok fark erken etmiyoruz. dönemde de oluyor ve atlanıyor. Alerjiyle karıştırılıyor. Onun için ki hastalar ben reflüyüm deyip gastroenteroloji polikliniğine gitmezler. Ya kulak burun boğaz polikliniğine gelirler. Öksürüyorum Kronik öksürük nedeniyle ya da göğüs polikliniğine gelirler. Alerjimiz var. Alerji nedeniyle mi öksürüyoruz diye. Çok karışır birbirine. Kuru Onu o öksürük zaman olduğu için. ayırt etmek gerekiyor. Yani bir Tabii ki. ayrıştırıcı tanıya ihtiyaç Tabii var ki, orada. tabii ki. Yani çocuklara da endoskopi falan yapılıyor herhalde bildiğim Kesinlikle. kadarıyla. Çocuk gastroenterolojisi var, çocuk endoskopisi var. Ama reflüde de en önemli tanı şeydir, anamnezdir. İyi bir sorgulama tanıya götürür. Evet. O zaman onun ayrıştırılması için de doktora gitmek gerekiyor bir Kesinlikle. şekilde. Öksürük Peki hiçbir başka hangi zaman hastalıklar beklememeli. beklenir öksürüğün altında? Tabii ki daha ciddi konulara gelirsek tümörlerde de öksürük. Endobronşiyal hava yolu obstrüksiyonlarında, yabancı cisim. Şimdi yabancı cisim size çok şey gelebilir ama o kadar çok var ki çok Nasıl uzun. geçmiş oluyor yabancı cisim hava Şimdi yoluyla? aspire ediyor, yanlışlıkla aspire ediyor. Şimdi bazı şeyleri kişi biliyor. Bazılarını bilmeden aspire ediyor, öksürüyor. Ondan sonra attım zannediyor ama kalıyor. Bir süre sonra enfeksiyon tablosuyla geliyor. Sürekli öksürüyor, öksürüyor, öksürüyor. Bir süre sonra prodüktif hale geliyor. Çünkü o bir yeri tıkıyor ve orada enfeksiyona neden oluyor. Balgamlı hale de geliyor. Obstrüktif pnömonilere neden olabiliyor. Çocukta fark edilemeyebiliyor yabancı cisimler. Çocuklarda çok var ve biz bunları bronkoskopiyle gidip temizlemek, almak zorunda kalıyoruz. Çok ilginç şeyler de yapıyoruz. Mesela en sık aspirasyon nedenlerinden biri toplu iğnedir. Başörtüsünü iğne. takarken evet oraya iğneyi ağzına alıp düzeltip sonra takarlar. O sırada aspire ederler. Tabii o hemen fark edilir. Evet. Ama çocuklarda öyle değil. Çekirdekler, ondan sonra kalem uçları. Bunları çocuk oynar, ağzına alır ve aspire edebilir. Gıda olarak aspire Demek ki o edilebilir. anda da çok büyük bir refleks ya da gösterge Aslında olmadan bir refleks oluyor. Ondan sonra Geçti öksürüyor, zannediyor. çıkardı zannediyor. Ama Aslında hepsini kalmış çıkaramamış oluyor. olabiliyor. Veya çocuk öksürüyor, öksürüyor ama ortada bakıyorlar bir şey yok bilemiyorlar. Bir de mesela bazen bazı şeyler, aspire edilen şeyler gıda olsun filmde çıkmıyor. O anda hekime gitse, film çekilse bir yabancı cisim görünmüyor. Radyopak bir madde değilse, filmde görünmeyen bir şey yine fark edilemeyebiliyor. Zaman Daha geç içerisinde mi dönemde oluyor? evet enfeksiyon vesaire düzelmeyen enfeksiyon oluyor. O zaman tabii endoskopi indikasyonu doğuyor. Gittiğimizde orada ne var diye yabancı cismi buluyoruz. Tavuk kemiği bulduğumuz oldu mesela. Çok enteresan şeyler Aynen. var. Evet. Dikkat etmek gerekiyor. Ağzımızda Evet. bir şey varken değil mi? O dengeyi iyi sağlamak gerekiyor. Diş çıkabiliyor. Diş. Yaşlılar diş aspire edebiliyorlar. Ama hani o anda değil mi ciddi olarak bir şey beklersiniz. Yani öksürdüklerinde sanıyorum ilk anda bir rahatlıyorlar. Yani attık zannediyorlar. Ondan sonra ama orada kalıyor bir Kalıyor. şekilde. Hani çünkü Evet. normalde küçük bir şey bile kaçsa ne Aynen. kadar zorluyor bizi. Tabii. Yani su içerken bir damla suyu bile aspire etsek ne kadar boğulur gibi Çok ciddi. oluyoruz. Çünkü Evet. öksürük gerçekten çok ciddi bir koruma refleksidir. O nedenle de hiçbir zaman o geçiştirilmemeli. Mutlaka onun neden olduğu zaman geçtikçe hem neden olan sebep ilerler hem de tedavisi zorlaşır ve uzun sürer. Evet. Onun için öksürük basite alınmamalı. Mutlaka sebebi bulunmalı. Sebebi bulunmalı. Evet. Bir izleyicimizin de sorusu var. Ona kulak Tabii verelim ki. isterseniz. Hanefi Efe Balıkesir'den ulaşıyor bizlere. İyi günler. Merhabalar, hoş geldiniz Hanefi Bey. Merhabalar, teşekkür ederim. Ben Balıkesir Burhaniye'den arıyorum. Ne Ben güzel. 4 senedir öksürük hastasıyım. Alerji dediler. Alerji hapı kullandım. Sonra kulak burun boğazına gittim. Kulak burun boğaz bu alerji hapları ciğerini bitirir. Bunları bırak dedi. Göğüse gittim. Göğüste film falan çekildim. Yine bu kuru öksürüğü atlatamadım. Hiçbir şey bulunamadı mı? Böyle hani biz biraz önce bahsetti hocamız yabancı bir cisim ya da farklı bir şey yok değil mi durumunuzda? Yok yani temiz de çıktı ama 4 senedir kuru öksürük. Hafif böyle soğuktan da oluyorum, sıcaktan da oluyorum. Yani enteresan, bir de bu mevsimlerden daha fazla oluyorum. Daha fazla Onu oluyorsun. doktor hanıma sormak istedim. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. İnşallah bir Ben çözümünü teşekkür bulursunuz. ederim. İlginize İyi sağ olun. günler. Sağ olun. Kuru öksürük, evet tabii- alerji de olabilir belki. Evet. Ya da işte kulak burun boğaz başka bir şey Evet. söylemiş. Şimdi- Neden olur?
şöyle alerjim var dedi ama tabii herkes geliyor alerji ve astımım var diyor. Tanı doğru mu? Yani alerji testi yapılmış mı? Gerçekten alerji mi? Yoksa şimdi biz sorsak gelen herkes diyor ki benim astımım var. Evet. Ama dinliyoruz hiçbir şey yok. Öksürüyor, astımım var veya tanı, yani gerçek tanı konulmamış. Gerçek tanı konulmayınca hastanın söylemesiyle bunun alerji olduğuna inanamayız. Mutlaka alerji testi yapılmalı. Ve neye karşı alerjisi olduğu bulunmalı, neye karşı değil mi? alerjisi olduğu bilinmeli ve ona uygun tedavi. Mesela alerji hapı alıyor. Alerji hapının ciğeri bitirmesi diye bir terim olamaz. Bunu bir hekim söylemiş olamaz. Alerji haplarımız bizim. Tabii antihistaminikler var ama bizim daha artık eskiden kullanılıyordu antihistaminikler. Şimdi verdiğimiz alerji ilaçlarının yan etkileri yok denilecek kadar az. 9 aylıktan itibaren bebeklere dahi verebiliyoruz, onay alındı. Ama bu ilaçlar tabii ki mucizevi ilaçlar değil. Birçok hastada, özellikle alerjik rinitli hastada tek başına yeterli olabilir. Ama bazen onda da yeterli olmuyor. Ek ilaçlar, nazal burun içine spreyler kullanabiliyoruz. Veya inhaler tedavilerimiz var. Onları eklememiz gerekiyor. Hiçbir ilaç her zaman tek başına çözüm olamayabilir. Onun için bir tek alerji alıyorum, bütün sorunlarım bitti diye bir şey yok. Mümkün değil. Evet. Bir de tabii şey olabilir, alerjisi olabilir ama burnunda polipi olmuş olabilir. Deviyasyonu olmuş olabilir. Bunlar birbirlerine karışabilir, tetikleyebilir. Aynen. Astımı olabilir. Bir tek gece hapı tek astımına yeterli olmaz. O zaman alerjik olan bir kişide hiçbir şey olmayabilir, hiç semptom olmayabilir. Test yaparsınız alerjisi vardır. Evet. Bazısında sadece alerjik rinit olur. Bazısında hem alerjik rinit hem astım olur. Bazısında da sadece astım olur. Hadi buyurun bakalım, Şimdi hangisini tedavi edeceksiniz? Belki astımı da var, onun için öksürüyor. Onun için zaten öksürük daha çok öksürük varyant astım dediğimiz bir astım formu vardır. Nefes darlığı hissetmez kişi. Sadece öksürür. Ama aynı şekilde astım şeklinde tedavi edilir. İnhaler tedavi alması gerekir. Evet. Bir de şu, kişi alerjik olabilir ama sigara da içiyor olabilir. Sigaradan konuşmadık. Konuşmayı da aslında çok istemem. Hepimiz bırakalım bence onu. Yani evet, ismini bile ağzıma almak istemiyorum. Gerçekten bizler bunun zararını çok görüyoruz. Keşke içenler de tam olarak görebilse. Hem alerjisi astım olup hem sigara içenler olabilir. Evet. Ne kadar alerji ilacı alsa da içtiği sigaradan dolayı, onun yaptığı etkilerden dolayı öksürüyor olabilir. 4 yıldır öksürüyorum diyor. Evet, çok uzun yıllar. O zaman Evet. Hanefi Bey'e ne diyelim? Bir göğüs hastalıkları Mutlaka, uzmanına gitsin. mutlaka. Hanefi Bey bir an önce gidin. Evet. Ve nedir tam olarak problem? Alerji mi Tabii. var? Tam olarak sizin yaptığınız sigara gibi yanlışlar mı var? Bunlar da ayrıştırılarak bir uzman tarafından Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Uzun süren öksürüklerde civciv mi yumurtadan, yumurta mı civcivden gibi bir kısır döngüye giriliyor. Öksürük reflüyü artırır, reflü yapar. Yani reflü hastası olmanız gerekmiyor. Öksürdüğünüz için Reflü basınç olabilirsiniz. arttığında reflü olursunuz. Reflü de öksürtür. Reflü de öksürtür. Öksürük reflü, reflü öksürük. Yeterli bir tedavi almamıştır. 4 yıldır öksürdüğü için belki buna reflü eklenmiştir. Veya dediğim gibi Evet. inhaler tedavi alması Gerçekten gerekir. öksürük deyip geçmiyoruz o zaman. Kesinlikle. Evet. Peki şeyi çok merak ediyorum. Çocuklarda yaparız biz sıklıkla. Öksürmeye başladığı anda öksürük şurubu hemen evlerimizde vardır ve Evet. veririz. Evet. Sanki öksürüğün durdurulması gerekiyor gibi bir inancımız var. Evet. Ve öksürük şuruplarının da öksürüğü durdurduğunu düşünürüz. Evet. Aslında biliyoruz ki öksürük şurupları daha çok öksürtüyorlar, Aynen. değil mi? Aynen. Nedir bu durumlarda, ne yapmak gerekiyor? Biz bunu anneler olarak yanlış mı yapıyoruz? Evet, şimdi öksürük şurupları çok şey. Biz çok fazla öksürük şurubu kullanmayız göğüsçüler. Öksürük şurupları genellikle mukolitiktir. Balgam sökücüdür. Ama öksürük kuruysa onu vermenin hiçbir anlamı yoktur. Öksürüğün nedenleri var. Yani bir bronşektazisi var. Ciddi bir balgamı var, bronşiti var ama balgamı atamıyor. Kıvamlı bir balgam. O zaman balgam sökücü şuruplar verilir. Öksürük kesici şuruplar da var. Kuru öksürükleri kesmek için. Ancak onların da etkileri çok fazla değil açıkçası. Çok daha kısa sürede öksürüğü kesecek ilaçlar ve yöntemler var. Şurupla kesilemeyenlerde biz onları kullanıyoruz. Bunları çocuklara da uygulayabiliriz. O nedenle direkt kendi kendinize öksürük şurubu almayı asla önermiyoruz. Çünkü dediğim gibi onların çoğunun içinde ekspektoran var. Yani daha çok öksürten.
maddeler var. Biz maddeler. öksürük şurubunu öksürüğü kesecek diye düşünmememiz Evet. gerekiyor. Yani ikiye Suyun ayrılır. faydası Öyle de var. mı? Yani Su su çok çünkü etkili. o anda çok Kesinlikle. boğazı kuruyabiliyor Evet. ya da işte havada kurumuş oluyor. Biraz Aynen. o önlemlerden de bahsedelim. Tabii. Özellikle kış ayları içerisinde nemin biraz azaldığı dönemler. Evet. Şimdi biz bir de sıcak evleri seviyoruz. Sıcak ortamları seviyoruz. Arabamızda da klimayı açıyoruz. Sürekli sıcak bir hava. Sıcak hava burun ve boğaz mukozamızı kurutur. Kuruyan mukoza da öksürüğe sebep olur tabii doğal olarak. Ve enfeksiyonun yerleşmesine neden olur. Zaten bizim boğazımızda hiç hasta olmasak da bekleyen bakteriler var. Fırsat bekliyorlar. En güzel fırsat da işte bu ağız açık uyumamız, ağız solunumu yapmamız ve kuru ortam. Yaşadığımız ortamın nemini 60'ın üstüne çıkarmamamız lazım alerjiyi düşünerek. Çünkü 60'ın üstüne çıkardığımızda mite'lar, akarlar daha çok üreyebiliyor. Daha sevdikleri bir ortam oluyor. Ama çok nemsiz de yapmamamız lazım. Nemi ayarlamamız lazım. Isıyı da ayarlamamız lazım. Çok sıcak da olmaması çok gerekiyor sıcak evlerin. da olmayacak. Evi Tabii ki havalandırmak o zaman çok önemli değil mi? sık sık havalandırmamız gerekiyor. Yani nem de geliyor tabii havayla Tabii birlikte. ki. Kışın kaloriferler yanıyor, soba yanıyor. Çok kuruyor içerisi, iç ortam. En azından bir 15-20 dakika Kesinlikle, camları açıp sık sık. havalandırmak bile nemi artırabilir. Aynen. Ve hava değişimi tabii çok önemli. Evet, gerçekten önemli. Bol bol da su içelim bu Su arada. içmek Çocuklarımıza da içirelim diye kesinlikle, düşünüyorum. aynen. Zaten yani su bütün metabolizma için gerekli bir şey. Biz oda ısısında su çok önemli. Çok sıcak ve çok soğuk su hem öksürük için hem de reflü için. Yani yemek borusu da çok sıcak ve çok soğuğu sevmez. Reflüsü olan kişilerin de çok sıcak ve çok soğuk içmemesi gerekir. Ilık içmesi gerekir. Oda ısısı ama tedavi amacıyla sıvı veriyorsak, öneriyorsak hastalarımıza biz özellikle oda ısısının üstünde sıcaklıkta içebileceğimiz kolaylıkla ama oda ısısından daha yüksek ısıda ılık su içmelerini öneririz. Evet, birazdan çaylara da girelim isterseniz. Tabii Bitki ki. çayları da önemli diye düşünüyorum. Bir sevgili izleyicimiz daha var. Mehmet Sevmez İstanbul'dan ulaşıyor bize. Mehmet Bey. Evet, İstanbul'dan arıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, sağ olun hocam. Alalım mı sorunuzu? Valla şimdi işte dinliyorum sizleri de ilk defa da bugün programa evdeydim. Açayım da dedim, bu benim de derdim de. Ne güzel sağlık bahsediyorsunuz. konularını dinliyor olmanız, sağlıkla ilgilenmeniz. İşte evet, tabii ki fırsat oldukça dinliyoruz ama bugün de bu tesadüf etti. Ne Benim güzel. hastalığımdan bahsediliyor. Öksürükten mi? Ben aşağı yukarı size söyleyeyim, 30 seneye yakın ben bir rahatsızlığım. Bronşitim vardı. Ondan Bronşit. sonra doktorlara gittim. Çok doktora gittim. 30 seneden beri gidiyorum. Sonradan da bana dediler ki kova hastalığına çevirmiş. Kova hastalığı da biraz akciğer kanseri gibi falan bir olay var galiba. Zannedersem ki. Hocamı da görünce dedim hocama bir sorayım. Acaba ne gibi ben bir şeyler yapmam lazım? Şu anda Hangi kova doktor? hastası mısınız? Öyle diyorlar ama ben bilmiyorum yani kova hastası olduğumda da kendimden haberim de yok yani daha doğrusu. Ama bir Verilen akciğer ilaçlara kanseri gidiyor. diyorsunuz. Yok değil mi akciğer kanseri? Hayır öyle bir şey yok da kova hastası diye bir arkadaşıma söylemişlerdi. Ben de aynısıyım. Ya işte kova hastalığı kanser falan, akciğer kanseri dediler de kendim de kafamda yer ediyorum yani böyle acaba doğru mu diye. Doğru mudur diye hemen soralım, ikisinin arasında farklar var mıdır? Teşekkür Çok ederim. geçmiş olsun öncelikle size. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kova hastası uzun yıllar bronşitten sonra anladığım kadarıyla hani kafasındaki canlandırması Evet. akciğer kanseri gibi bir hastalık mıdır? Nedir? Neler yapması gerekiyor kova Şimdi hastaları? KOA kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Sebebi sigara. Başta gelen sebebi sigara. Keşke sorsaydık, içiyor mu Mehmet Büyük bir Bey? olasılıkla zaten belli. KOA tanısını da almış. Şimdi KOA kronik bir hastalık. Astım gibi değil. Astımlı bir hasta tedavisini aldığında normal bir insan gibi olur. Tedavisini doğru aldığında muayene etseniz hiçbir semptom bulamazsınız. Ama KOAH öyle değil. KOAH'ı %100 tedavi edemiyoruz. Yani %100 eski haline, normal olması gereken değerlere ulaştıramıyoruz. Çünkü KOAH'ta reversibilite sınırlı. Düzenli ilaç kullanmaları gerekiyor. KOAH birkaç hastalığın birlikte olmasıdır. Bunlardan biri amfizem. Yani sigaranın verdiği zararlar var. Sigara bir hava yolunu bozar. Bir alveolü bozar.
intersiyumu bozar. Hava yolunu tedavi edebiliyoruz birazcık. Yani hava yolunda sigara sonuçta zehirli bir madde. Evet. Kronik olarak biz bunu hava yoluna aldığımız zaman vücut kendini korumak için balgam üretiyor. İşte bunun adı kronik bronşit. Normal insanlardan daha çok bir enfeksiyon yokken, bir alerjen yokken kendini bu toksik gaza karşı korumak için önce balgam üretimini artırıyor. Sonra balgam üretimini yapan hücre sayısını artırıyor. Ve giderek akciğerin, hava yollarının yapısı bozuluyor. O Ve bu yapıyı da yapı tekrardan geriye dönmüyor. toparlamak çok Geriye zor. dönmüyor. Sigarayı bir an önce bırakıyoruz. Kesinlikle. Sevgili izleyiciler, İlk tedavi odur. Zaten başlamamak en güzeli, hocamızın da dediği gibi. Evet. Hatta ağzımıza bile kelimesini bile almıyoruz. Etrafımızdakileri de bu konuda uyaralım. Evet. Öksürük önemli bir rahatsızlık. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür Öksürüğü ediyorum. olan kişi